kadının vajina noktasına eğer eros gelirse veya erkeğin penis noktasına kadının erosu geliyor mesela. Abo bu bak isterse gerçekten yani dünyanın en çirkin kadını da olabilir. Yani bakımsız kadını da olabilir. O erkek bir anda o kadına yönelecektir. Tek bir eros işi çözebilir bakın. Kadın vajinal noktasından erkek penis noktasına kadar burada gireceğiz. Yani şimdi burada bakın bunların hepsinin burada formülleri var. Bu formüller orayı talep ediyor mu? Yani karşılıyor mu? Penis noktası deyip geçmeyin, bu gerçekten çok önemli cinsellik için. Ulan ne güneş ayağı ne ay güneşe hiçbir şey yok. Eros orada almış götürmüş, bunlar yatak odasında. Şimdi ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? İşte ilişkiler aslında böyle bir şey. Çünkü herkes şunun peşinde, ayıma güneş tuttu mu, güneşime ayım tuttu mu? Tamam mı kardeşim, bu sokak bilgisi. Ben size profesyonel olmaktan bahsediyorum. Evlilik tarihi belirlerken nelere ve hangi göstergeyle bakılmalı? Vallahi arkadaşlar çok kallavi sorular var burada. Mesela Venüs Uranüs karesine giderken evlenilmez. Venüs Satürn karesine giderken evlenilmez. Lan Mars ya, bu Mars. Yani ulan seks demek bu. Ulan ilişki temelden gider. Çünkü bu göstergeden biri diyor ki otur yerine, diğeri diyor ki hadi kalk gidelim. Bu iki tane gösterge bir arada olamaz. Natal haritalarımızda evlilik vaadi ne kadar? Yani senin natal haritada evrensel ruh eşini bulma vaadin yoksa zaten ruh eşini bulamazsın gazeteye ilan verip. Ruh eşi birden çıkar karşına. Biz astrolojinin içinde yani tek bir göstergeyle bu adamın boşanacağına, bu adamın şu kadını seveceğine, sadece bu kadına aşık olacağına, başka hiç kimseyi gözünün görmeyeceğini falan konuşamayız. Ruh eşi dediğin şeyin tek bir göstergesi yok. Öncelikle ben size bununla başlıyorum. Çünkü hepiniz ilk önce hocam ruh eşi, hepiniz ruh eşindesin, tamam mı? Önce şu tatmini sağlayalım da. Yani ruh eşinin tek bir göstergesi yok. Önce bu konuda ikna olalım, tamam mı? Eksantrik İlimler Akademisi'nde online astroloji eğitimlerimiz devam ediyor. Horary astrolojiden medikal astrolojiye, dünya astrolojisinden ilişkiler astrolojisine, finansal astrolojiden kendi geliştirdiğimiz astro trading teknik analiz yöntemlerine kadar birçok uzmanlık alanıyla eğitimlerimiz sizleri bekliyor. Derslerimize dünyanın her yerinden katılabilirsiniz. Eğitimlerimiz farklı içerikler üzerinden online uygulamalı olarak gerçekleşmektedir. Müfredatımızda bulunan konuları dilerseniz tek tek konular halinde veya hazırlık, temel, ileri, uzman, seviye sınıflarımızda full paket içerik olarak da öğrenebilirsiniz. Katılımcılar pekiştirmek istedikleri konularda tekrar derslerimize ücretsiz olarak da katılabilirler. Kampanyalarımızdan faydalanmak ve detaylı bilgi için 0543 297 55 30 numaramızdan hemen arayın. Instagram hesabımızdan ve web sitelerimizden bizi takip edebilirsiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir. Sesimi duyuyorsunuz, beni görüyorsunuz. Her şey yolunda. İlişkiler Astrolojisi'ne hoş geldiniz. Şimdi İlişkiler Astrolojisi ilk dersimizdeyiz. Biraz bu derste ben sizlere teknikten bahsedeceğim. İlişkiler astrolojisi nedir? Ne için yapılır? Yani ne değildir ilişkiler astrolojisi? Şimdi arkadaşlar ilişkiler astrolojisi önce bir kere natal harita gerekli. Yani natal haritadaki vaat gerekli. Yani natal haritadaki vaat kadar evlenebilirsiniz ya da bir ortaklık ya da ilişkilerden keyif alabilirsiniz. Natal haritayla önce natal haritayı incelememiz gerekiyor. Sonra sinastri, kompozit ve Davisonlardan bahsedeceğiz size ilişkiler astrolojisi içinde. Bunlar ne? Şöyle hemen genel bir çerçeveyi çizeyim. Ondan sonra içini döşemeye başlayacağız. Şimdi arkadaşlar birinci o zaman ne gerekli? Natal haritalarımızda evlilik vaadi ne kadar? Yani ne kadarsa o kadar. Yani bir kere onu söyleyeyim. Yani senin natal haritada evrensel ruh eşini bulma vaadin yoksa zaten ruh eşini bulamazsın gazeteye ilan verip. Ruh eşi birden çıkar karşına. Gazete ilan verici gelmez. Dolayısıyla arkadaşlar burada natal harita önemli yani. O zaman ilk etapta bizim için neymiş? Natal vaat. Yani natalde ne var? Evlilik ne kadar vaat edilmiş? Çünkü bütün her şey bir kere natalle dönüyor zaten. 2. Sinastri haritaları. Sinastri haritaları da iki kişinin, diyelim sen dedin Ahmet'i seviyorum, Ayşe'yi seviyorum dedin. Ayşe'nin senin harita üzerine getirdiği enerji. İlişki astrolojisi sadece şey için bakılmaz arkadaşlar. Sadece evlilik için değil. Arkadaşlık, ticari, ki ben daha çok ticarisindeyim, onu söyleyeyim. Evet, ilişkilerle ilgili birçok bilgi vereceğim ama ticari de olan birçok bilgi vermiş olacağım. Yani ticari ortaklıklar veya burada Ahmet'in bana katkısı ne, benim Mehmet'e katkım ne şeklinde de birçok ticari bilgilerde aktarıyor olacağım. Buna sinasi diyoruz, yani bir natal haritanın üstüne aynı transit gibi Ahmet'in haritası. Yani Mehmet'in haritasının üstüne Ahmet'in haritasını transit gibi giydirmemize, yani Bible yapmamıza sinasi diyoruz arkadaşlar. Aynı natal haritanın üstüne transit giydirdiğin gibi Ahmet'in haritasını Mehmet'in haritasının üstüne giriyoruz. Bunu sinasi diyoruz. Burada gezegen uyumları aynı transitteki gibi
nasılsa o ne vaat ediyorsa onu vaat ediyor. Bu da sinapsi diyoruz. Şimdi kompozit harita iki veya daha fazla kişinin birleşerek yeni bir harita ortaya çıkarmasına kompozit diyoruz. Uyum göstergeleri, cinsel göstergeler, çocuk göstergeleri, evlilik göstergeleri, maddi durum göstergeleri, hoşlanma belirtileri, sinapsleri, ruh eşi göstergeleri. Tabi bunlar kitaplarda belirtilenler. Ben size bu konuyla ilgili tabi buraları ben bazı yerlere eklemeler yaptım ama bazılarını gözden kaçırmış oluyor. O yüzden benim anlattıklarıma da konsantre olursanız çok sevinirim. Burada çünkü sadece burada anlatılan kadar değil ruh eşi göstergesi. Birçok ruh eşi göstergesi var. Bir tek öyle Juno benim güneşime kavuştu öyle bitti yani hemen ruh eşim falan öyle bir şey yok. Tamam evet Güneş Juno kavuşumu bir ruh eşi göstergesi ama arkadaşım yani Venüs'ün Eros'a kavuşması da bir ruh eşi göstergesi. Psişe'nin Şiron'la kavuşumu da bir ruh eşi göstergesi. Şiron'un Satürn'e trinesi de bir ruh eşi göstergesi. Ya Güneş Plüto kavuşumu da öyle bir derin ilişki koyuyor ki mesela ortaya. Yani dolayısıyla saplantı boyutunda hani ruh eşi dersek eğer ondan ayrılamamak, kopamamak, kaybolmak hani şey gibi aşktan sarhoş olmak aklınıza gelirse Güneş Plüto kavuşumu derin çukura düşmek gibi bir şey. Sen sadece bir insan sadece bir tek burçla öyle bir tane bilmem neyle eşini de göremezsin. Onu da göremezsin. Hiçbir şey göremezsin. Bütün gösterge aynı anda düşüneceksin hangisi ön planda hangisi yukarıda. Yani daha çok böyle MC'ye çıkmış tepelere dayanmış olan şeyler kişinin hayatında daha çok önemli hale geliyor. Bunu belirteyim. Ama bazen kişinin sakladığı şeyler de olabilir. İşte bu da 12. ev göstergeleri. Kişinin gizli ilişkilere yatkın olması. Biriyle evleniyor ya da biriyle beraber olur ama göstergeleri 12. evde. Ya diyor ki ben aslında şöyle hayal ediyordum. Hayal ettiği şeyler doğru da çekilebilir. Yani burada arkadaşlar insan çok meraklı bir varlık. Öncelikle bunu belirteyim. Natal haritasını didik didik ediyor. Yani farkında olmadan bütün her şeye burnunu sokmaya başlıyor. Yani natal haritasında vaat edilen her şeyi yaşıyor aslında. Dolayısıyla burada merak etme. Varsa onu da merak edecektir. Onu da denemek isteyebilir. Yani evet eş modeli en tepede Ceres atıyorum Oğlak Burcu'nda kariyeri yüksek bir belki de eş var ama atıyorum Venüs'ü de 12. evde ondan sonra fantezi boyutunda ya da ne bileyim gizli anlamda ya da merak ettiği, hayal ettiği bir gizli bir ilişki de var ya da fantezi boyutunda. Bunların hepsi insanın doğasında var arkadaşlar. Tamam mı? Yani sen sadece birine bakaraktan bunları konuşamazsın. İnsan çok acayip, enteresan böyle bir kombinasyon var insan içinde. Biz astrolojinin içinde yani tek bir göstergeyle bu adamın boşanacağına, bu adamın şu kadını seveceğine, sadece bu kadına aşık olacağına, başka hiç kimseyi gözünün görmeyeceğini falan konuşamayız. Bir kere öncelikle bunu peşin peşin söyleyeyim. Yani insanın çok fazla bir doğası, çok fazla detay var insan içinde. O yüzden bir insan sadece bir burca hani bir bardağa su koyar gibi o kalıba aldığı gibi bir insan sen sadece bir burçla işte Venüs'ü Başak diye şöyle diyemez. Evet dersin bir kısmı böyledir ama evet Başak gibidir ama onun diğer eş arketipleri nasıl çalışıyor ve üstünlüğü var mı? Diğerlerine nazaran. Yani diğerlerine nazaran üstünlüğü nedir? Bunlara da bakman gerekiyor. Yani bütün hepsini gözden geçirmen gerekiyor. O yüzden harita bütün olarak incelenmelidir. Tek bir açıyla hiçbir şey çözemeyeceğinizi garantisini vereyim. Yani burada profesyonel anlamda pratik bilgi edinmek üzere odaklanın. Piyasada zaten biliyorsunuz. Yani halkın içinde zaten astrolojiyi halkın bildiği kadar zaten bildiğinizi düşünüyorum. Ama buraya gelmişseniz birazcık daha profesyonel, birazcık daha püf noktalarına alın. Odaklanalım konuya. Ve Şiron bizim için önem taşıyor. Şiron şifacı. Dolayısıyla ilişkide de şifacılık yapıyor. Yine bunun da Psişe. Psişe deyip geçme gerçekten psikolojik anlamda. Aşk zaten ilişki psikolojik bağlantılar içeriyor arkadaşlar. Psişe'nin enteresan rolleri var ilişkinin içinde. Psişe asteroidi dolayısıyla iki taraf arasında ruhsal bağlantıyı ve eş zamanlı hareketler. Yani mesela vardır ya böyle ikili ilişkilerde hani aynı anda bir şey yapmak istemek. Dolayısıyla Psişe bu tarz şeyleri verdiği için de ilişkiler aslında önemli yerlerde. Hani bunları pek bahsetmezler. Ama ben size söyleyeyim Psişe'nin çok enteresan bağlantıları var. Daha çok yurt dışındaki ekoller bunu kabul ediyor. Asteroidleri önemsiyorlar. Yine Eros. Mesela Türkiye'de sadece Juno'dan bahsederler. Ruh eşi diye. Yani ben size şunu söyleyeyim. Evet Juno bir ruh eşidir. Evet ama ben size söyleyeyim Ceres Juno'ya 5 çeker yani. 2 Eros yani acaba hangisi güzel, hangisi daha güzel bir ruh eşidir? Yani şimdi bu tartışma konusu tabii ama valla Eros mesela
Eros'un Venüs'le kavuşması çok saplantılı bir ilişki. Yani böyle gerçekten hani aşk, gerçek aşk, cinsel çekim sonra ortaya koyabilir. Güneş Eros kavuşumları mesela kadının Eros'u erkeğin güneşiyle kavuşması. Bak çok çılgın, çok muhteşem ilişkiler ortaya koyabilir. Venüs ortaya koyabilir. Ceres. Özellikle erkeğin biz daha çok Junos'una değil de Ceres'ine bakın ya. Erkeğin Junos'undan ne olacak? Ceres'i önemli. Ne? Çünkü erkeğin Junos'u ticaret yani o gene müşteri çalışır yani orada. Daha sonra ticaret bağlantılarını çalıştırabilir Juno. Çünkü Juno'nun çok böyle yani kapsamlı bir tarafı var. Tamam mı? Ama ruh eşi yani işte Juno falan herkesin bildiği o. Onun bir kere at. Yani kadınların haritasında Juno çalışır. Yani kadınların Juno'ları erkeğin Jüpiter ile falan kavuşursa güzel bir ruh eşi göstergesi olabilir ama Ceres yani erkekte Juno pek de böyle aşk vaat etmeyebilir. Kadındaki Juno vaat edebilir ama mesela kadında da Ceres işe yaramaz yani. Tamam mı? Neden? Kadında Ceres işe yaramaz çünkü zaten Demeter o yani şey değil. Kadın daha eril figürler arıyor. Dolayısıyla bu noktada kadındaki Juno partner erkeği şeyi temsil edebilir. Yani istediğim eş modeli temsil edebilir. Yine burada evet erkeğin Juno'su da çalışır ama yani çalışmaz değildir. Erkek Junos çok aktiftir, çok güzel açılar almıştır, Jüpiter'le kavuşumdur falan en tepededir veya haritanın güçlü bir dört köşe eksenindedir. Şimdi burada arkadaşlar bir kere şuna bakacaksınız tamam mı? Juno hangisi mi çalışır? Şimdi bir kere 4 tane eksen var bizim haritada. Geri kalanları salla gitsin. At çöpe gitsin. Burada evlilikteki mesela Psişe Neptün'dür simgesi. Neptün'e benzer böyle. Psişe arkadaşlar ilişkinin içinde ruhsal bağlantıyı, psikolojik bağlantıyı gösterir. Yani o psikolojik yani nasıl diyeyim size sezgisel iletişim. Yani sen söylemeden o senin ruhsal anlamda sana bağlıdır ve sen aslında ne düşündüğünü bilir. Hani onun ne düşündüğünü bilebilmekle ilgili. İşte budur aslında. Psişe midir? Eros mudur? Ceres midir? İşte bu arkadaşlar mesela bu tartışma konusu. Yani şimdi arkadaşlar ruh eşi dediğin şeyin tek bir göstergesi yok. Öncelikle ben size bununla başlıyorum. Çünkü hepiniz ilk önce hocam ruh eşi hepiniz ruh eşindesiniz tamam mı? Önce şu tatmini sağlayalım da. Yani ruh eşinin tek bir göstergesi yok. Önce bu konuda ikna olalım tamam mı? Öyle Juno'ydu, Ceres'ti falan filan yok. Ama evet bunlara bakıyoruz. Tamam mı? Hangisi eksenlere yakın? Hangisi tatmin olarak daha ön planda ve daha norm güzel standart açılar almış. Daha göz önünde kendini gösteriyor. Bunlara bakacağız yani tamam mı ilişkilerin için. Burada baktığımız zaman kadın daha çok babasını modeller, abisini modeller, abisi varsa eğer ya da amca, baba, dede figürlerini modeller. Çünkü kadın otorite ister. Kadın dimdik ayakta duracak adam ister. Şimdi dolayısıyla o dimdik ayakta durabilecek adam işte bu da Mars'tır, Satürn'dür, Güneş'tir. Yani haritasındaki eril figürler. Dolayısıyla orayı tatmin edilmek ister. Yani erkek de arkadaşlar onu besleyecek olan, değil mi? Altını temizleyen, çocukluğundan beri değil mi? O anneyi ister. Çünkü şefkattir. Yani erkekte şefkat işte onu kadından ister. Şefkat ister. Yani bana şefkat göster. Çünkü neden? Çünkü anneden bunu gördü. Kadın figür olarak bunu tanıyor. Kadını tanımlarken diyor ki kadın eşittir şefkat. Dolayısıyla bu da şefkat göstergeleri ne? Ay, Venüs, Ceres. Yani o zaman erkek farklı kategoride severken ve farklı talep ederken kadın farklı şeyler talep ediyor. Mesela kadın yönetilmek talep ediyor. Satürn istiyor çünkü. Diyor ki erkek dediğin beni yönetir, beni alsın, beni sahiplensin. Bak ne tarif ettiği şeyler Satürn. Yani çünkü neden? Babası onu korumuş, gözetmiş, korunmak istiyor, sahiplenilmek istiyor. Mesela kadın. Çünkü neden? Satürn işte. Babası onu korumuş, gözetmiş, abisi değil mi? Korumuş. Değil mi? Koruyucu istiyor yani. Mars. Yani diyor ki bana bodyguard lazım. Yani benim yani ben bunu istiyorum. Yanımda koluma taktığım erkek beni korumalı diyor yani. Ama mesela erkek koruma istemiyor. Diyor ki şefkat. Bakın farklı arayışlar var. Yani o zaman bunları da haritalarla farklı göreceğiz yani. Haritaları tek tek analiz edeceksiniz. Yani planet bazında. Bunu talep ediyor mu? O almış mı? Almamış mı? Bunlara bakacağız. Yani bir ilişkinin içerisinde kadının haritasında ay tatmin edilmiş mi? Kadın ne kadar hoşnut bu evlilikten? Bu evlilikte ne kadar rahat? Ne ona bakacağız. Cinsel uyum var mı? Tabi burada bakarken bu konulara Arap noktalarına bakacağız. Arap noktanın çok geniş burada arkadaşlar size çok son derece yani ki piyasada sadece sizlere evlilik noktasından bahsedecekler. Evlilik noktası dışında birçok noktadan bahsedeceğim. Arkadaşlar kız çocuğu noktasına, erkek çocuğu noktasına hatta kadın vajinol noktasından erkek penis noktasına kadar burada gireceğiz. Yani şimdi burada bakın bunların hepsinin burada formülleri var.
Bu formüller orayı talep ediyor mu? Yani karşılıyor mu? Yani bu ilişkide atıyorum mesela penis noktası deyip geçmeyin, bu gerçekten çok önemli cinsellik için. Yani bir haritanın içerisinde ne kadar çalışıyor? Bunu yani birkaç tane harita bakın ya da realitede görün, o zaman ne demek istediğimi anlarsınız. Yani dolayısıyla erkeğin penis noktası, kadının vajina noktasının yöneticilerine ne yapıyor? Mesela örnek, bak ben size söyleyeyim. Kadının vajina noktasına eğer eros gelirse veya mesela oraya bir mesela erkeğin penis noktasına kadının erosu geliyor mesela. Tamam mı? Abo, bu bak isterse gerçekten yani dünyanın en çirkin kadını da olabilir. Yani bakımsız kadını da olabilir. O erkek bir anda o kadına yönelecektir. Tek bir eros işi çözebilir bakın. Yani tek bir eros bütün dikkatleri üzerine çekebilir. Yani sen orada Satürn'le uğraşırken eros orada işi bitirir yani, tamam mı? Yani şimdi bir kere neden? Çünkü erkeğin haritasındaki eros çekiciliğini önemse. Çünkü erkeklerin kafası belden aşağı çalışır, tamam mı? Yani burada doğaları da çok iyi bilmen lazım. Psikolojiyi bilmen lazım. Yani erkeğin kafa buna çalışır. Yani tamam mı? Çünkü vücudunda milyonlarca sperm üretmesi, biyolojik olarak üretimi sağlanan bir varlığın tabii ki cinselliği önemsemesini bekleyeceksin yani. Neden? Bir arkadaşım, bu adamın vücudunda biyolojik olarak zaten milyonlarca sperm üretiliyor. Adam tamamen üremeye odaklı. Tamam mı? Erkek böyledir. Şimdi dolayısıyla bu noktada Eros bütün her şeyi değiştirebilir bir anda. Yani sen orada Satürn'e bakarken ona batmış, güneş aya denk gelmemiş derken bir bakarsın abi, ne hiçbir şey tutmuyor haritada. Ulan ne güneş aya ne ay güneşe, hiçbir şey yok. Eros orada almış götürmüş, bunlar yatak odasında. Şimdi ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? İşte ilişki aslında böyle bir şey. Yani arkadaşlar bunun tek bir kuralı yok. Yani ideal eş diye bir şey standartize edilemiyor. Bir kere öncelikle bunları kabul edin. Bunlar gerçekler. Ve bu gerçekleri size emin olun dışarıda kimse de anlatmayacak. Tamam mı? Böyle bu şekilde. Çünkü açık. Çünkü herkes şunun peşinde. Ayıma güneş tuttu mu, güneşime ayım tuttu mu? Tamam mı kardeşim? Bu sokak bilgisi. Ben size profesyonel olmaktan bahsediyorum. Dolayısıyla profesyonel bir ilişki astroloğu olacaksan bir kere yelpazeyi bir aç önce. Yelpazeyi açık konuşman lazım. Birçok olasılık var. Tamam mı arkadaşlar? Yani tek bir kural, tek bir kademeden gidemiyoruz yani. Yani erkeği çok iyi, psikolojisini bak. Bütün erkek ana metabolizmayı çok iyi bilmen lazım. Kadının ana psikolojik metabolizması çok iyi bilmen lazım. Hani erkeği, kadını tanımlaman ve bunların aslında hayatta ne talep ettiğini. Yani karşına gelen danışanının 2 dakikada çözümlemen lazım. Haritasına baktığında bu haritada en plana ne çıkmış? Ön planda ne var? Bunu gördükten sonra bu talep edilme. İşte bu talep ediliyor mu yani? Tamam mı? Doyuruldu mu bu ilişkide? Doyurulmadıysa aç o odağı. Aç. Sen bakma güneşe ayına denk gelmiştir. Sever, o ayrı mevzu. Tamam mı? Güneşe ayına denk gelen bütün herkes birbirini sever. Ama şimdi arkadaşım işte burada dedim ya, bu tam anlamıyla ay güneş cinsellik vermiyor ki. Erkeğin kafasının cinselliğe çalıştığını unutmayın. Şimdi bunları da bilin yani, tamam mı? Onları da bir kenarda tutun yani, tamam mı? Bu noktada birçok ergomanı düşüneceğiz burada. O yüzden ilişkili astrolog gerçek profesyonel ilişkili astrolog olsan burada bir ilişkiye hayır, olmaz ya da olur deme ihtimalin çok aza iniyor. Neden arkadaşlar? Çok fazla gösterge var. Dolayısıyla biz sadece sorulara cevap verebiliyoruz yani. Bir kere önce soru odaklı olman gerekiyor. Yani ilişkisiyle ilgili ilişki astrolojisi, senden danışmanlık istendiğinde sen bu ilişkide ne istiyorsun? Şu an bana soracaklarını söyle de. Soracağı konulara odaklan. Aksi halde işin içinden çıkamazsın. Neden? Arkadaşım sen bir erkekle bir kadının ilişkisinin her an ne yapacağını, yani nasıl sonuçlanacağını sadece o anda onların talep ettiği konuya odaklanırsan çözebilirsin. Çünkü çok fazla olasılık var. Dolayısıyla yani sevmez dediğin kadın, yani bu ondan hoşlanmaz dediğin aşık oluyor yani. Bir eros yüzünden. Yani bak, bir Seres işi bitiriyor, değiştiriyor, farklı yerlere götürüyor. Evlilik tarihi belirlerken nelere ve hangi göstergelere bakılmalı? Vallahi arkadaşlar çok kallavi sorular var burada. Bu ders, ben bu soruları bir cevaplayayım da bir sizin kafanızdakiler bir bitsin. Evlilik tarihi belirlerken nelere bakacağız? Şimdi arkadaşlar, evlilik tarihi belirlerken nelere bakacağız konusunu sizlere ben burada gösterdim, yazdım yani. Tamam mı? Evlilik tarihi belirlerkenki konular. Tabii bu firdaryalarla da ilgili şimdi bu çok seçim astrolojisi giriyor devreye falan, bu bayağı bir profesyonel bir soru sordun sen şimdi. Yani öyle bir soru sordun ki hani tak kitabın orta yerinden sordun ha yani.
Çok kallavi kazık bir soru bu yani. Onu söyleyeyim. Bütün astroloji metotları da birbirleriyle bağlantılı. Şimdi mesela seçim astrosu olarak Venüs böyle zora giderken evlenilmez yani, tamam mı? Çünkü sen şimdi evleniyorsun, evlenirkenki harita da bir harita. Şimdi evlenirken ki evlendiğin, nikah kıydığın harita da ay ilk açılarını kötü yapmayacak. Bir, Venüs uzun vadede kötü bir açı yapmayacak. Burçtan çıkana kadar. Yani bulunduğu burçtan çıkana kadar bir karesi olmayacak. Olursa evliliği sakata götürür. Mesela Venüs Uranüs karesine giderken evlenilmez. Venüs Satürn karesine giderken evlenilmez. Venüs Uranüs karşıtlığına ilerlerken evlenilmez. Bu açılar geçmiş olması beklenilir. Stabil bir ilişki için gökyüzünde Satürn Venüs trinesi veya sekstil varken evlenilir. Veya gökyüzünde, tabii bu sinastri yani den çıktık şimdi seçim astrolojisinde. Tabii kişinin haritasında da Firdarya olarak 7. evin aktif olması. Evlilik vaat eder. Ne zaman evleneceği Firdarya ile ilgili. Yani Firdaryasına bakarsın, progresine bakarsın. Yani bir kişinin evlenirken ay Venüs'ün bulunduğu burca girmeli. Veya Venüs'e doğru yürümeli. Veya Venüs'e kontağa ilerlemeli. Veya 7. eve girmeli. Veya 12. eve girmeli. Bakın şöyle ben size anlatayım. Progres haritada ay Venüs'ün bulunduğu burca girmeli. Mesela nedir o Venüs'ün doğru? Mesela diyelim ki Venüs'ün yengeç olsun. Ay Venüs'e doğru ilerliyor. Veya progres haritada ay Venüs'ün yengeç. Ay kontak kurdu. Evlilik getirir. Veya Güneş, Venüs Güneş'e doğru gider. Veya yani evlilik göstergeleri progres haritada ilerler. Solar arkta ilerler. Şimdi bunlar yani birazcık çok profesyonel bir soru. Bu çok hani bu tek soruya kitap yazılır. Yani ben oturup 10 ders işlerim yani bu soruya. Şöyle diyeyim, solar ark işler orada, profeksiyon işler, progres işler, Firdarya hepsi işler orada yani. Yani evlilik Arap noktaları, evlilik noktası yürür. Mesela bak çok güzel soru ya. Yani şimdi bu sorudan ben var ya bak 50 sayfa yazarım bak. Şimdi bu dediklerimi yazın siz, tamam mı? Hani diyorsunuz ya hocam bunları nasıl aklında tutuyorsun sen diye. İşte ben söylüyorum, bir dahaki izleyişinizde not alın. Yani bu dersi bir daha izleyin, not alın. Şimdi arkadaşlar katla kat. Bak. Burada şimdi bak arkadaşlar katla kat. Birbirine eksenlerine birbirine kare yapmayacak, tamam mı? Yani örnek bak gösteriyorum bak. Eşimin göstergesi katla kat ekseni karşılıklı oluyorlar ya zaten. Katla kat burada. Şimdi bunlar birbirine kavuşuyorsa problem yok. Güzel yani. Hani ters olmuş düz olmuş bir anlamı yok. Ya var da yani çok spesifik bir anlamı var. Şöyle anlatayım. Bu sana öğretir, sen onu öğretirsin anlamında. Mesela onun gadı buraya gelir. Gat kavuşumu, gat kavuşumu ya da yani böyle olur. Veya bunun tam tersi olur. Tamam mı? Ondan sonra yani gatla gat kavuşur. Yani katla kat. Şimdi böyle olursa ne olur? Bu demek oluyor ki ben ondan öğreniyorum, o benden öğreniyor. Ne? İlişki. Yani çünkü benim geçmişim onun geleceğiyle ilgili. Yani benim bildiklerim ona aktarılıyor anlamında. Ya da benim karmam onun geleceğine katkı sunuyor. Tam tersi olursa ikimiz de aynı yöne gidiyoruz demek. Yani ikimiz de öğreniyoruz, ikimiz de beraberiz. Hani birlikte öğreniyoruz. Kadersel birliktelik gibi. Ama kada kavuşursa kadersel birliktelik değil. Benim daha önceki tecrübelerim onun gelecekteki tecrübeleri gibi. Yani çünkü tecrübe ya. Tecrübelerimi ona aktarıyorum anlamı. Ama kat olursa yani ikisi aynı olursa o zaman sanki şey gibi yani ben birlikte tecrübe ediyoruz. Hani ikimiz de bilmiyoruz gibi. Yani bunlar güzel şeyler. Ama ve lakin şimdi bu kat ve gada böyle ya da böyle fark etmez. Ters düz hiç fark etmez. Oğlak burcundan bir gelirse eşinin gadı işte o zaman sen problemi yaşarsın. Neden? Koç terazidesin. Yengeç oğlaktan vuruyor. Grand kare yapar. Otomatik çözemediğin bir sorun var. Ne? Hangi konuda? Nedir? Yengeç oğlak, kariyer, para, maliyet, mali konular. Bir şey var yani çözemeyeceksin. Zorlayacaksın habire. Yani Grand kare çünkü karmik Grand'a giriyor harita. Karmik Grand ilişki arasında en zorlayıcı açılardan bir tanesi. O seni zorluyor habire. Neden zorluyor? Kadersel bir zorlanma. Başaramıyorsun. İnşallah bu haritanın içinde yani böyle bir Grand karede evlenemez misin? Hayır, zorlayıcı bir durum var. Evlenirsin gene. Nasıl evlenirsin? Yani gatla kat birbirine kare diye evlenilmeme durumu yok. Ama bu bir göstergedir. Bunun üstüne bir de gidip de Satürn'de Venüs'e çakıyorsa, gidip de Güneş'te Ay'a karşıtsa, bir de üstüne Venüs Mars'a
kare ise, Satürn'de Mars'la kavuşumsa, ulan olabilecek bütün terslikler de üst üsteyse abi uzak dur. Yani kaç oradan git yani. Dolayısıyla burada Eros uyumu olsa ne olacak? Venüs bilmem ne trine olsa ne olacak yani, tamam mı? Sinastris'te Satürn Mars kavuşumu nedir? Allah korusun demektir. Yani Allah korusun demektir. Sinastris'te Satürn Mars kavuşumu kötü bir şey. Çünkü neden? Bakın tekrar söylüyorum. Aslında ben bunu söylemiştim dersin başında. Satürn ve Mars iki tane kötücül enerji. Bunların iki tanesi birbirine kavuşmayacak. Bunlar bir yerlere kavuştuğu yerlere sorun çıkarır. Hiç gidip güneşe bakma yani. Güneş uysa da olur, uymasa da olur arkadaşlar. Şu Satürn'le Mars birbirine, yani Satürn'le Mars'ın bulunduğu yerde savaş çıkar. Satürn neredeyse sorun var. Tamam mı? Uyumlu da olsa sorun çıkıyor ama uyumlu olduğu için sorunu hallediyorlar. Yani mesela Satürn Venüs'e trine bir sorun var ama hallediyorlar. Çünkü Venüs trine. Ama sorun çıkmıyor anlamına gelmiyor. Mesela Satürn terazide yücelimdedir. İlişki astrolojide en berbat yerdir yani. Ulan yücelimde ya, yücelimde yani. Satürn terazi. Ama ilişki astrolojide pek iyi bir yer değil Satürn'ün 7. evde veya terazide olması. Sıkıntılı yer çünkü. İlişkinin bekası açısından sıkıntılı bir yer. Satürn terazi. Ama Satürn 7. ev. Ama şimdi bu onun orada yüceldiği yer. Ama işte şu var. Tölere edilebiliyorsa sorun var, hallediyorlar. Ama tölere edilmeden kabak gibi orada duruyorsa kareyle, o zaman ciddi problem ortaya koyar, evlenemez. O yüzden astrologlar der ya, Satürn 7. evde olanlar geç evlenir, bazen evlenemez falan der ya. İşte o yüzden. Bilemez çünkü açıya göre değişiyor. Yani olumluysa evlenemez değil. Evlenir ama o de geç evlenir. Yani olumsuzsa hiç evlenemez. Yani Satürn 7. eve gelmiş, Mars karesi var. Problem. 7. evdeki Satürn zaten problem. Mars problem. 7. eve gelmiş planet problem. Yani ama olumlu açılı varsa bu problem tolere edilir. Yani kadının Satürn'ü adamın Mars'ına ya da adamın Mars'ı kadının Satürn'üne fark etmez. Mars kiminse gidelim diyecek. Satürn kiminse oturun yerine diyecek. Yani Satürn olan kişi yapma diyecek. Mars'ta yapalım diyecek. Yani kadının Mars'ıysa kadın diyecek ben yapmak istiyorum. Öbürkü diyecek yapamazsın. Şimdi bir yapamazsın, iki yapamazsın, üç yapamazsın. Edelim bu kaç tane yapamazsını tolere eder bilmiyorum. Ama bu kadının sabrı nereye kadar taşar? Artık 10. yapamazsın mı gider? 50. yapamazsın mı gider bilemiyorum. Ama bu ilişkide sorun var. Çünkü neden? Satürn kısıtlamış. Neyi kısıtlamış? Hareketi. Yani kadın hiçbir şey yapamıyor demek. Lan Mars ya bu Mars. Yani ulan seks demek bu. Ulan ilişki temelden gider. Yani problem çıkartır. Cinselliği azaltır. Hareketi kısıtlar. Sus otur sus otur sus otur sus otur sus otur. En sonunda artık bir dakika ya aman yetti dersin yani. Dolayısıyla işte kavga buradan çıkar. Çünkü bu göstergeden biri diyor ki otur yerine, diğeri diyor ki hadi kalk gidelim. Bu iki tane gösterge bir arada olamaz. Adana kebabının üstüne kaymak koyamıyorsun. Yani değil mi? Kadayıfın üstüne kaymak gidiyor ama işte. Yani mesela ne? Bu Mars Venüs'te süper. Bu Mars Venüs'te bir tek zaten Venüs'te süper. Şimdi kaymaklı kadayıf oluyor orada. Kaldırır, tolere ediyor. Satürn ASC kavuşumu. Büyük sorumluluk getirir. Yani Satürn ASC kavuşumu. Büyük sorumluluk yükler. Kişi o kişiyi önemser, ciddiye alır. Ama güzel açılar kuruyorsa gerçekten hani tabii güzel açılar kuramıyorsa baskı tiplidir. Yani Satürn bir kişinin ASC'sine kavuşuyorsa o kişi ondan korkabilir yani onu söyleyeyim. Hani korku da verir yani. Ama güzel açılar veriyorsa yani güven verir. Yani dersin ki ya bu benim arkamda olsun yeter. Yani anladın mı? Sorumluluk yükler, sana güven verir, şey yapar ama burada açıları güzel değilse Satürn 1. evde zordur yani. Çok büyük baskı getirir. Ama mesela Satürn 1. eve gelir. Mesela senin 1. evine adamın erkeğin Satürn'e gelir. Senin gider Mars'ına trine yapar. Bak bu güzel. Bu ne demek? Birlikte seninle bir şeyler yapalım mı? Ve hep yapalım mı? Sürekli yapalım mı? Yani bir şeyler yapalım. Fark etmez ne yaptınız. Aksiyon yapalım. Çünkü neden? Satürn Mars'ı desteklemiş 1. evden. Oha! Çok güzel. Neden? Satürn Mars açısı zaten sonsuz eylem demek. Sürekli bir şey yapmak demek. Demek ki bu adam senden sıkılmayacak. Seninle bir şeyler yapmaktan sıkılmayacak. Bir kere hani cinsel anlamda sıkılmayacak. Hani en basitinden düşünürsek Mars enerjisi. Ama Satürn gelip de 1. eve geldi. Ayına kare yaptı. Abi bu kötü işte anladın mı?
Ya çünkü Satürn birinci eve geldi şimdi. Ay'a kare yaptı ya. Düşünsene. Ben sana diyorum, rencide ediyor seni. Ay, rencide oluyorsun duygusal olarak. Geliyor sana, sus konuşma, hiçbir şey yapma diyor. Çünkü birinci eve gelmiş. Bir de ayına kare yapmış. Şimdi mesela şu. Hem gitti ayına kare yaptı hem de güneşine trini yaptı. Aynı anda ne olacak? Seni rencide edecek, bir yerden de seni öpecek. Yani Satürn birinci evine geldi. Ayına kare yaptı gitti. Güneşine trine yaptı. Mars'ına trine yaptı. Ay seni rencide ediyor sürekli ama senden vazgeçmiyor anlamında. Çünkü Ay habire darbe yiyor Satürn'den. Ama Mars'ı tutmuş, Venüs'ü tutmuş, Güneş'i tutmuş mesela bir Satürn birinci evde. Ama Ay'a vurmuş. Ay'a vurduysa hep sana o konuda seni duygularını rencide edecek. Sana bazen bağıracak, sana bazen baskı gösterecek. Sana bazen res çekecek. Sen bir şey hani duygusal anlamda bu ilişkin içinde yıpranacaksın. Ama senden vazgeçmeyecek. Seni sürekli isteyecek, seninle birlikte olmak, hareket etmek isteyecek. Ama seni arada haşlayacak yani onu söyleyeyim. O aya orada darbeyi yer. Diyelim natalde olsun. Natalde kadın cinsellik istiyor ama Satürn diyor ki olmaz. Şimdi bu ne demek? Kadının birçok şey demek ha onu söyleyeyim yani. Cinsel soğukluk hastalığı adı neydi ya? Bir şeydi ya. Vajinismus muydu? Neydi? Bir şey vardı ya. Ona kadar gider bu. Cinsellikten tatmin alamıyorum. Natal haritadaysa böyle bir şey. Natal haritadansa. Sinasiden geliyorsa adam istemiyor demek. Hani sinasiden geldi diyelim. Kadının Mars'ı Satürn tarafından. Çünkü bu Mars diyor ki yapalım. Bu diyor ki hayır. Ne demiştim ben? Hayır. Otur yerine demek. Mars yapalım diyor. Hadi kalk gidelim diyor. Bu gitme otur yerine diyor. Şimdi bu ikisi o yüzden birbirini sevmiyor diyorum ya zaten. Şimdi bu yapmak istiyor, bu yapmamak istiyor. Şimdi ikisi de her şeyi istemiyor. Şimdi bu da ne oldu bu sefer? İlişkinin içine etti. Neden? Bu kadın o zaman sadakat yemini var. Biyolojik istek var. Biyolojik bedenin karşılanması gereken şeyleri var. Dolayısıyla ne olacak şimdi bu Mars burada? Bu Mars bu Satürn burada döver. 1, 2, 3, 4, 5, 6.'dan sonra döver onu söyleyeyim. Yani burada o zaman şimdi adam enerjiyi baskıladı yapma diyor. Ya kadın diyor yapalım. Ya da bu tam tersi olabilir. Kadın diyor ki burada bak yöneticiyi baskıladı. Şimdi aynı şeyi şöyle düşünelim. 8. evde Satürn var. Yapmayalım diyor. Şimdi adamın Satürn'ü var. Yani adamın Satürn'ü 8. evde. Ya da bunu natal olarak düşünebilirsiniz. Öyle bir eşle evlidir. O kadar da çok istekli olmayabilir adam. Çünkü 8. evdeki Satürn bunu vaat eder. 8. evdeki kişinin cinsel hayatı ile ilgilidir. Mahrem alandır biraz ama tabii sadece cinsel değil. O aynı zamanda 8. evdeki planetler senin nasıl bir cinsel hayat içinde olduğunu ya da istek var içinde olduğunu da gösterir. Nedir? Mesela Satürn'ün orada olması çok da büyük bir cinsel hayatının ya da çok da böyle çok kuvvetli bir cinsel isteğinin de olduğunu da göstermeyebilir. Evet size inşallah yani o anlattıklarımı not alın, yapın, anlatabiliyorumdur inşallah. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Benim hayatıma anlam, renk kattınız. Ben sizin hayatınıza bir şeyler katabilmek için elimden geldiğince sonuna kadar varım. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya İlişki Astrolojisi 2'de görüşmek üzere arkadaşlar. Bu gece bu kadar. Hayırlı geceler dilerim. Soruları kaydediyorum. Aynen bu sorulardan devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı geceler. Görüşmek üzere.